Selamlar hepinize. Bugün yepyeni bir video serisiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Pro gibi oyna. Video serimizin adı. Aslında bunun bir varyantını bizim kanaldaki son İngilizce videomuzda yaptık. Play Like the Pros şeklinde. Orada bir pick comp'u anlatmıştık. Özellikle İngilizce yapmıştım aslında o videoyu. Daha doğrusu İngilizce yapıp Türkçe dublaj da kaydetmiştim. Ama Türkçe dublajı biz henüz yükleyemiyormuşuz. O yüzden o öyle kaldı. Ama bu serimizde ne yapacağız? Onunla başlayalım önce. Bir onu anlatayım. Ne yapacağız bu seride diye. Benim seçtiğim bazı pro maçlardan pro oyuncuların yaptıkları ve gerçekten maçın kaderini değiştiren bazı maçları değerlendireceğim. Bazı şampiyon kombinasyonlarını da değerlendireceğim aynı zamanda. Neden böyle bir seri yapıyoruz? Çünkü bunun hani pro oyuncuları, evet, birçoğumuz maçları takip ediyoruz. Birçoğunuz da buraya gelenlerin büyük bir kısmı da zaten hani maçlarda ne olduğunu şey yapıyor, anlıyor, izliyor ama bir kişi maçın kaderini nasıl etkiliyor, nasıl değiştiriyor ve siz buradan öğrendiklerinizi kendi solo oyunlarınıza nasıl yansıtabilirsiniz? Aslında bunun için yapacağız zaten bu seriyi. Ve bugün menümüzde ilk olarak Bin'in Sion'u var. Yani bugünkü video Bin gibi Sion oyna. Hafta sonu bir maçta oynandı. Bu pazar günü Invictus BLG karşılaşmasında oynanan bir Sion'du. Bin'in kullandığı. Ve o maça bakacağız bugün de. Aslında maçın analizini, daha doğrusu Bin'in analizini yapacağız ama görebildiğimiz kadarıyla. Çünkü maç Çin'de ve VOD dosyamız yok. O yüzden YouTube üzerinden bulabildiğimiz VOD'dan yapacağız. Önce bu Sion pikinin niye yapıldığıyla, neye göre yapıldığıyla başlamak istiyorum. Zaten hani ilk olarak niye Sion'a gittikleriyle başlayalım. Önce bir draftlarına bakalım. Invictus tarafı ilk seçimden Jace aldı. Daha sonrasında BLG, Varus ve Lily'yi aldı. Invictus tarafı da Ziggs ve Leon aldı. Ve bundan sonrasında da Bin direkt olarak Sion'u çekti. Şimdi maç neden Sion için uygun? O kısımla başlayalım. Birincisi Sion hani, klasik bir tank aslında Sion. Ve genelde Jace eşleşmesinde her zaman iyi sonuçlar aldı. Bilinen de bir şampiyon. Fakat burada tabii ki Jace'in esneme ihtimali ve orta koridora gitme ihtimali hala var. Ama buna rağmen neden seçiyor? Çünkü Sion'u darlayabilecek iki tane üst koridor şampiyonu da banlanmış durumda. Bu maçta aslında Jace pickinden daha önemli olan Rumble ve Gwen'in yasaklanmış olması. İkisi de Sion'u darlayabilecek, aynı zamanda Jace'in orta koridora gidebilmesine olanak sağlayabilecek AP toplayın şampiyonları ve hiçbir tankın karşısında oynamak istemediği iki şampiyon tipi. İkisi de inanılmaz fazla tanklara bela oluşturabilen şampiyonlar. Rumble zaten hani bu işin şahikası. Ki Gwen de son dönemdeki aldığı bufflar ve performansıyla bu noktaya geldi. O yüzden Bin'in Sion'u seçtiği nokta aslında inanılmaz uygun bir nokta. Yani maça çok uygun bir yerde seçiyor Bin. O yüzden de zaten bence yani ben bunu çok önerdim kendi kanal, yani bizim kanalımızda biz bunu çok önerdik. Jace'e karşı tank oynayın diye. Tabii Invictus Gaming tarafı da bunu görüp bir adaptasyona gidiyor aslında. Ve hala fark ettiyseniz şeyi de görelim orada. BLG tarafı hala o Jace'in esneme ihtimalinin farkında. O yüzden bir nar yasaklaması da yapıyorlar. Ve devamında da Ryze saklanıyor. BLG tarafı kısmından. Sonra tabii IG başka bir adaptasyon gösteriyor. BLG Corki seçiyor. Corki'yi orta koridora göndermeye karar veriyorlar. Bir kör seçim olarak kullanacaklar onu. Burada destek de seçebilir BLG tarafı. Çok önemli değil. IG tarafı Aurora seçiyor. Ve bu noktadan sonra farklı bir şey yapıyor IG tarafı. Aurora'yı üst koridora gönderiyor. Jace'i orta koridora gönderiyor. Jace'in biraz daha fazla baskı kuracağını düşünüyorlar. Ya da Jace'in daha az darlanmasını istiyorlar belki de Sion tarafından. Ve Aurora'yı gönderiyorlar üst koridora. Sion da üst koridorda aslında Aurora ile eşleşmiş oluyor. Yani siz de solo oyunlarınızda aslında böyle bir adaptasyonla, böyle bir flexle karşılaşabilirsiniz. Standart bir lane başlangıcı oluyor aslında. Sion ve Aurora koridorda karşı karşıya geliyorlar. Sion tabii ki erken seviyelerde biraz da defansif kalmak zorunda. Neden? Çünkü menzil dezavantajı var. Aurora direkt olarak menzil avantajına sahip. Sion zaten erken aşamalarda minyonları kendi üstüne çekip kulesinin altına da rahat rahat alabilen bir şampiyon. Özellikle kır geçir ve W'su bu konularda çok yardımcı oluyor Sion'a. Kır geçir. Minyonlara hasar verebilmek ve onları temizleyebilmek için W'su da kulesinin altındayken rakip şampiyon tarafından haraslanmamak için bu işe yarıyor. Neden bu videonun görüntü kalitesi 1080p'de bu kadar düşük bilmiyorum ama. Neyse, standart laningimiz oynanıyor zaten. Bir miktar minyonda geri düşmeyi kabul ediyor. Ama çok problem değil. 5 milyon geri düşersiniz. Sion oynarken bunu her zaman kabul edebilirsiniz.
karşınızda özellikle menzilin bir eşleşme varsa ya da Rumble veya Gwen gibi bir eşleşme varsa bu sizin için okey bir senaryodur. Çünkü siz bir tank olarak bir kere daha ucuz eşyalara sahipsiniz. Oyunun orta oyununda daha fazla iş yapacaksınız. Ve bu gücünüzle beraber takım savaşlarında daha çok iş yapacaksınız. Klasik bir lane swap oldu. Onu da göstereyim bu arada. Artık çok popülerleşti bu. Dakika 3.5'tan sonra biliyorsunuz lane swap dezavantajları kalkıyor oyundan. Ve takımların çok büyük bir çoğunluğu artık direkt olarak dakika 4 civarında, 4.5 civarında alt koridorunu üst tarafa, üst koridorunu da alt tarafa gönderiyor. Ve bunu düzgün uygulayabilen takımlar, özellikle Bin'in yaşadığı gibi yani üst tarafı, üst koridorunu zayıf taraf olarak kullanan takımlar genelde o zayıf tarafta oynayan şampiyonun yaşadığı dezavantajı buralarda kapatıyor. Yani olabileceği bir işte 5 milyon 10 milyon geri düşmüştür. Azıcık experience kaçırmıştır gibi dezavantajları bu rotasyon sırasında kapatabiliyorsunuz. Siz üst koridorunuz için. Nitekim burada Bin hala 5 milyon geride ama çok önemli bir durum değil onun için. Zaten ufak tefek büyü direnci yatırımı da yapmaya başladı. Ve tekrardan lane swap geri çeviriyor Bin. Yani bot lane'e TP atmıştı. Şimdi tekrardan üst koridoru yürüyor. Neden bunu yapıyor? Zaten kendisi alt koridoru itmişti. Ve tekrardan üst koridordaki pozisyon avantajını istiyor. BLG tarafı yani Sion'un üst koridorda olmasını istiyor. Artı Ziggs ve Leona ile dive atmak hiç kolay değil Sion'a. Zaten tank oynadığınızda yani Gragas'ta oynuyor olsanız, Ornn'da oynuyor olsanız size dive atmak daha zor olacaktır. Diğer şampiyonlara kıyasla. Bin gidiyor tekrardan üst koridoruna. BLG şu anda bu yaptığıyla beraber aslında Sion'u sürekli sağa sola göndererek minyonları hızlı temizleyebilmesinden dolayı ki popüler tankların hepsinde böyle bir beceri vardır. Yani Sion Kırgeçir'le bunu yapar. İşte Gragas Q'suyla E'siyle yapabilir. Ne bileyim Ornn W'suyla biraz yapabilir. Diğerlerinden bir tık daha geridedir. Ama bu tarz şeyler yapılabiliyor. IG tarafı o sırada orta koridorda bir skor aldı. Ki BLG aslında harita rotasyonunda alt koridorunu daha çabuk alta getirerek ejderi Void Grab'lar çıkmadan önce almak istiyordu. Ama bunlar olurken bir fight çıktı. Bin de tekrardan buradaki fight'a gelmeye çalıştı. Kırgeçir de tutturamadı aslında. Her şeyi kaçırdılar BLG takım halinde ve istenilen play'i yapamadılar. Ve BLG aslında bu play ile beraber takım halinde geri düştü. Normalde buradaki ideal olay bot lane alt koridora da, rakip alt koridordan daha önce gelmişse ve oraya itme avantajını almışsa onlarla beraber Lilian'ın da gitmesin ve ejderi alması. Burada Knight'in yaptığı bir pozisyon hatası geri çevirmeye çalıştı BLG tarafı ama yapamadılar bunu. En azından haritanın üst tarafına doğru toplu halde gitmişken bot lane'de biraz daha minyon yani Aurora'yı biraz daha minyon feda edip Void Grab'ları almaya karar veriyorlar. Ama bu takımın kısmı. Biz şimdi Bid'in kısmına odaklanacağız. Arada bambaşka bir fight daha çıktı. Takım halinde de biraz geri düştü zaten BLG tarafı. Bunlar olabiliyor tabii ki. Bunlar çok doğal senaryolar. Şimdi şu sahneyi göstermek lazım. Burası önemli sahnelerden bir tanesi. IG tarafının yaptığı bir play ile başlıyoruz. 4'e 4 bir pozisyon burası. İki orta koridorda yok ki şu dakikalarda Jace'in olmaması Corki'nin olmamasından daha değerli. Jace'in ortalıkta olmaması. Ve Bin de teamfight'a geliyor aslında burada. IG'nin yaptığı bir play'de olayları geri çevirmeye çalışıyor BLG tarafı. Ama bu dakikalarda tabii bir Sion'u kesebilecek kimse olmadığı için Sion'u ignorluyorlar. Herkes bıraktı Bin'in peşini ve en sona sakladılar aslında Bin'i. Onunla uğraşmadı kimse. Diğer tarafta da zaten işler hiç iyi gitmiyordu. Jace Corki'yi inanılmaz baskı altına almıştı ama önemli değil. Sonunda Varus'un aldığı skorla bir tane daha avantaj sağladılar ama bu kısımları gerçekten geçmek daha önemli. Sonrasında Ejder'e giriyor PLG tarafı. Bunun önemini şöyle anlatabilirim size. Aslında bunu tank oynarken her tank oynayan oyuncu görmüştür. Tanklar teamfight'larda özellikle itemsızken daha güçlüler. Item aldığınızda evet daha dayanıklı oluyorsunuz ama kimse de item yokken elinizde kitle kontrolü aynı. Değeri de aynı. Şimdi kitle kontrolü olduğu zaman zaten millet az vuruyor. Şimdi oyun ilerleyen aşamalarında oto ataklar 200-200 vuruyor size. Şimdi 50-50 vuruyor. Tamam canınız da aynı oranda düşük mü? Değil aslında. O andakinden daha belki de tanksınız şu anda. Ama değerli olan şey sizin ortaya getirdiğiniz CC. Kitle kontrolü. Nitekim zaten burada da Jace teleport atıyor ve Sion kendi ultisiyle uzaklardan geliyor. Savaşa dahil oluyor aslında. Jace'in gelişine rağmen. Ve bir anda fight'ı kendi takımının lehine çevirebiliyor. Burada BLG tarafı bir önceki fight'ta kaybettiği dezavantajı biraz daha kendi lehine çevirmiş oluyor burada. Bu pozisyonla beraber. Sion'un gelişiyle beraber aslında bunu yapıyorlar. Evet bireysel olarak hala çok önde değil Bin.
Burada da bir dive hazırlamaya çalışıyor ve bir canla kaçıyorlar belki ama Rookie de bir canla kaçtığı için yetiştiremiyorlar onu. Devamında sürekli bir fight oluyor zaten. Burası LPL. Burayı düzenli takip edenler bilir. Ama her seferinde fark ettiyseniz bir tank olarak orada Bin. Aslında tank olarak değil, CC'ci olarak orada geziyor Bin. Yani Gragas olsa da buraya gelecekti. Muhtemelen Malphite olsa da, Ornn olsa da, başka bir tank Maokai'yi toplayın bile oynuyor olsa buraya bu şekillerde gelecekti. Ve sürekli bir rotasyon halinde zaten maç. Sürekli yani maç da bu şekilde ilerlemek zorunda kalıyor bir noktada tank varsa elinizde. Bunu mesela Genji maçlarında Kiin Kısante oynarken, adamın Kısante Kiin oynarken dedik ya. Kiin Kısante oynarken de görürsünüz. Sürekli maçta bir hareket olur. Bunun sebebi bu tank şampiyonların erken aşamalarda daha az eşya ile bile herkesle eşleşebiliyor olması. Aslında bunun için yani bu size bu olanağı sağlıyor tankların yaptığı. Aralıksız bir rotasyon devam ediyor. Şimdi size bir tane orta oyun geçişinde bir savaş izleteyim. Dur oraya da gelelim. Burada oldu galiba o savaş. Hayır burası değil, pardon. Bir ileriye gidelim. Neyse yaklaşık orta oyun zamanına geldik. Savaşlar devam ediyor. Zaten dakika 18'e geldik. Dakika 18 orta oyundur. Aslında ilk eşyayı aldıktan sonra orta oyun başlar. 3 eşyaya kadar devam eder. 3 eşyadan sonra da geç oyun başlar League of Legends'ta. Ve bu play'ler devam ediyor. Özellikle bu arada Invictus'un görüşünden gösteriyorlar pozisyonu ki Invictus'un orta koridor etrafında hiçbir görüşü yok ve alametle orta koridor kulesini almaya çalışıyor. Ama bunun hazırlığını çok iyi yapamadığı için bir elci tarafı değerlendirmek istiyor. Ve her yerden kapatıyorlar. Açı çok güzel bence. Hatta bir önceki pozisyona gelelim. Kimseyi görmüyorlar değil mi? Bir elci tarafından. Bunu birçok oyuncu idrak eder zaten. Yani bu adamlar bizim etrafımızda bir yerdeler. Ama neredeler? Şimdi üst tarafta Aurora olduğu için ve orada hafif de olsa bir görüşleri olduğu için oradan kimsenin geleceğini düşünmüyorlar. O yüzden alt taraftan geleceğini düşünüyor IG tarafı ve üste doğru hareket etmeye başlıyor. Yani yukarı doğru yürümeye başlıyorlar. Ama bunun böyle sonuçlanmayacağını önlerine çıkan tanktan görebiliyorsunuz. Direkt olarak yapışıyor, çarpıyor orada Ziggs ve düşüyor. Orta koridor kulesini kurtaramıyor belki BLG tarafı. Ama ekstra bir skor oluyor. Ve bu yani bir skor Sion'u buraya getirerek yaptılar yine. Sion şimdi tekrardan diğer tarafa dönüyor. Ve bunu yaparken fark ettiyseniz Minyon'da falan geride değil. 4-1 oldu zaten. Bir önceki savaşta da buradaydı. Ve 4-1 duruma geldi. Minyon'da da aslında Jace 144 milyonda, Aurora 143 milyonda, Sion da son aldığı wave'de 148 milyonda. Yani denk bir şekilde de gidebiliyor Sion. Yani tank olarak da aynı durumda devam edebiliyor. Bu noktadan itibaren bir tank olarak şu anda herkesle eşit eşyada. Tank olarak milletle eşit eşyadaysanız eğer öndesiniz demektir abi. Bunu unutmayın. Hasar vuran şampiyonlarla aynı sayıda eşyaya sahipsiniz tankla, siz öndesiniz demektir abi. Bunu unutmayın. Bak bu aklınızda bir yerde bulunsun. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Baktınız karşıdaki işte C ise Aurora'ya, Pantheon'a baktınız. Adamlar 2 eşyada, siz de 2 eşyadasınız. Ben öndeyim, şu anda güçlüyüm, saldırabilirim diyebilirsiniz. Sizin elinizdeki şampiyon, bu Malphite'de olsanız geçerli, Gragas'ta oynasanız geçerli. Tank bir şampiyonsa ve tank eşyaları aldıysanız aynı eşyada siz öndesiniz. Ve tam olarak BLG tarafı da aslında bunu kullanacak şimdi. Bir sonraki ejderde birkaç saniye sonra zaten ejder çıkacak. Bir toplaşma başlıyor. Ve aslında bir maçın kaderini bir tankın nasıl değiştirebileceğini tam olarak burada göreceğiz. Jace gitti koridorunu ittirdi. Üst koridoru zaten Aurora itmiş. Jace, aman işte Aurora ve Jace iki koridoru da itmişlerdi. Boş ver hangi koridor hangisine. Zaten sürekli yer değişiyor. Bin sadece minyon dalgalarını kuleye geldiğinde karşılıyor ve geri dönüyor. Karşılıyor ve savaşa geliyor. Karşılıyor ve savaşa geliyor. Bütün konsepti bunun üzerine kurgulandırmış durumda. Birazdan yani tam olarak şimdi IG tarafının bakın ellerinde aslında Corki var. Aslında Lilia var. Şunu diyebilir BLG tarafı. Biz işleri biraz zamana yayalım. Zaten çok iyi güçlenen 2 tane şampiyonumuz var. Sion da çok iyi güçlenir. Varus da iyi güçlenir bu arada. Ama Varus Lethality oynadığı için 10 hit kadar iyi güçlenmiyor. Diyebilirler. Fakat şunu da diyebilirsiniz. Karşıda Jace ve Ziggs var. Biz bu adamlara avantaj verirsek menzillerine girme konusunda problem yaşayabiliriz. Outrange olursak da bizim için sıkıntı olur. Ne yapıyor burada BLG tarafı? Oyun denk değil mi? Yani 400 altın fark var oyunda. Çok bir şey yok. Ejderler de denk. Oyunun genel olarak durumu da denk. İki tarafta hamleler yaptı. Bir şeyler çıkarmaya çalıştı. Şunu yapıyor
BLG tarafı. Az önce bahsettiğim konsepti uyguluyorlar. Eğer ki sizin tankınız rakip hasar şampiyonlarıyla eşit eşyadaysa tankınız öndedir. BLG biz öndeyiz diyor. Bu dakikada biz öndeyiz. Evet, Corki belki değil ama elimizde de Varus ve Sion gibi 2 tane malzeme var diyor. Ve BLG burada çoğu takımın yapmayacağı bir şey yapıyor. Bunu Tier 1 takımlar yapar. Bunu T1 yapar. Bunu Genji yapar. Bunu BLG yapar. Direkt olarak Sion'u getiriyorlar. Sion'un şu anda yaptıklarına bakın. Arkadan tekrardan gel. Ölümsüz Sion. Ölmüyor, hiçbir şey olmuyor. Vuruyorlar da. Dışayı vuruyor, Gala vuruyor ama öldüremiyorlar. Sion'la uğraşmamak için diğer taraflara gidiyor IG. Daha akıllıca bir hamle yapıyor. Diğer parçalarla uğraşıyor. Bak, tamamen ignorlandı Sion. Tamamen ignorlandı. İyi de tank da olsa belli bir hasara sahip olduğu için şampiyon, ki bunu mesela Maokai oyuncuları çok yaşarlar. Maokai'nin natural hasarı çok yüksektir diğer tanklara kıyasla. Hatta Gragas'ta da bu vardır. Tank da olsa dakika o kadar erken ki siz tankın hasarını ignorlayabilecek kadar güçlü değilsiniz. Ve Bin fight'ın için most damage şu anda Bin. Ben bunu kendim de çok yaşadım. Daha önce de bunun çok örneğini, özellikle mesela Maokai oyuncularına falan da çok gösterdim. Ölmüyor. Ölmeyerek hasar veriyorsunuz. Bıraktı zaten Bin. Bunu ne kovalayacağım ki dedi. Totemi alırım daha iyi. Ve aslında BLG bakın gene çok büyük bir lead almadılar. Ejder'i IG aldı. Savaşta sadece bir skor fark yakalayabildi BLG tarafı. Ama gücünü aslında biraz da test etti. Yani ellerindeki bir tankın nasıl problem yaratabileceğini. Tabii ki bunun şampiyonlarla da çok alakası var. Sonuçta bir Kog'Maw yok. Tank eritebilecek bir şampiyonu yok IG'nin, evet. Olay da onun üzerine kurgulanmadı. Yani bir Victor'ları olsa, bir Azir'leri olsa belki düzenli olarak sürekli Bin'e vuracaklar. Ama bu dakikada Bin çok güçlü ve bu gücünü de sonuna kadar kullanıyor zaten Bin. Aslında devamında da bunu yapıyor. Ve bir fight daha izleteyim size. Aynı şekilde ilerleyecek. Zaten böyle fight çıkıyor, merak etmeyin. Fight bulma konusunda çok kolayız LPL olduğu için. Yine bir hamle. Bakın yine aynı sahne. Kaç defa gördük biz bunu? Bin kaç defa geldi bir yerlerden, sağdan soldan teamfight'a. Yine aynı şeyi yapıyor Bin. Tankların bu özelliğini çok iyi kullanıyor şu ana kadar. Kolay minyon itebilme becerilerini. Ve savaşa IG de istiyor. Arkaya Pantheon ultisiyle gidiyorlar. Hemen Varus'u düşüyor. Herkes Bin'e vurmaya başladı. Ölmüyor ki. Ölmeyecekti zaten. Tank oynamamızın sebebi bu zaten. Biz niye tank oynuyoruz? Adamlar bana vursun, ben ölmeyeyim. Sürekli bunları kovalıyor BLG tarafı. Bunu yaparken ne yapmaları lazım? Tabii ki hani abi tamam, bende tank var, tankım eşit eşyada öndeyim, hadi hemen fight kovalayayım demiyor BLG tarafı. Tabii ki fight kovalıyorlar ama bunları yaparken ya Corki'yi, ya Lilia'yı, ya Varus'u hayatta tutarak çıkmanız gerekiyor. Ve her seferinde bunu yaptı, fark ettiyseniz. BLG tarafı. Aslında BLG de bir tankla oynamayı iyi biliyor. Takım halinde de bunu iyi uyguladılar. Bin de zaten iyi bir maç uyguladı. Ve şu anda hala çok büyük bir kontrol alamadı. Ama bir tık da olsa kontrolü yavaş yavaş tankının yaptıklarıyla ele geçirdi. Dakika 25'e kadar getirdi. BLG tarafı maçı IG'ye karşı, ama maç hala ortada. Ve bir fight daha olacak. Fight bitmiyor zaten. IG tarafı yine çok iyi bir hamle yapıyor. Yine daha ortalık karışmadan bir şekilde almayı başarıyor Corki'yi. Ve BLG yine Sion'un arkasında. Atakan'dan çıkarttılar. Ama IG'nin yapabileceklerinin süresi sınırlı. Dakikalar azalıyor IG aleyhine. Gidiyor yani yavaş yavaş. Şu ana kadar Bin sayesinde maçı uzattılar. Bir noktada şey olacak, işin içine dahil olacak yani. Bir noktada Corki herkesten daha büyük bir hasar kaynağı haline gelecek. Bir noktada Lily'ye hasar vururken ölmemeye başlayacak. Belki hiçbir zaman Sion kadar tank olmayacak. Ama ölmemeye başlayacak. Şimdi bir ejder pozisyonu var. Ejderi de göstereyim bu arada. Nasıl konumlandığını. Siz önce gittiğinizde nasıl yerleşirsiniz diye. Bir önceki ejderde Sion arka taraftan gelmişti. Rakip önce ejdere yerleştiğinde ne yapabileceğini göstermişti. Şimdi kendi takımı önce yerleşti. Ve gelebileceği, rakibin gelebileceği en yakın, ejdere en yakın yeri kapatmakla görevli. Zaten Bin bir süredir duruyor orada. Rampanın girişinde duruyor. Rakibin ona vurmasının da bir önemi yok şu anda. Vursun zaten. Vursunlar istiyor. Çok dayanıklı durumda olduğu için. Ejder'i alıyor BLG tarafı. Şimdi bu sahne League of Legends'da çok görebileceğiniz bir sahne. İki tarafta ayrı bir 4v1 var. Bir tarafta BLG dörtlüsü karşı Jace'i kovalıyor. Rookie'yi kovalıyor. Diğer tarafta IG dörtlüsü karşı Sion'u, yani Bin'i kovalıyor. Aslında kovalamıyorlar. Yapıştılar bile tepesine.
Bakıyoruz aynı sahnede ne sonuç alınıyor. Bin hala hayatta. Bin hala hayatta. Bin düzgün bir play ile ulti artı sıçrasıyla çıkıyor. Jace öldü. Rookie öldü. Çok doğal bir şey bu. Jace'in hiçbir defansif özelliği yok. Çok normal bir şekilde. Fakat bu yaptığıyla beraber sadece bu savaşı kazandırmakla yani Rookie'yi almakla kalmadı. Ejder'i de aldırdı takımına. Bin. Devamında da arkaya TP atıyor direkt olarak. Bu arada eğer ki fight'ın içinde atılabilecek bir totem olsaydı, şu pink totem hariç, şu ekrandaki görüş totemi hariç, yani biraz daha yakında bir totem olsaydı bence onu atması lazım. Aslında varmış. Bak burada hata etmiş bence Bin. Şu an görüyorum bak. Cieci'nin yanında bir tane totem var. Oraya bence TP atmış. Gerçi orada base atmamış daha henüz. Bin. Sanki oraya TP atsa daha iyi olabilirmiş. Gerçi oraya TP atsa IG direkt kaçabilir ama bence oraya TP atılması gerekiyor. Çünkü IG bir savaşı istiyor. TP'siyle geldikten sonra tekrardan diğer ilk ikinci ejder, daha doğrusu üçüncü ejder savaşında gördüğümüz hamleyi yapmış oluyor. Bir şekilde oraya yürüdü bu arada. Bin. Yani benim dediğim toteme yürüyerek geldi sonrasında. IG de görmedi onu. Muazzam bir kır geçir geliyor. Diyelim ki Gragas'sınız, ne olacak? Aynı yerde bir tane vücut darbesi vuracaksınız. Diyelim ki Malphite'sınız, ne olacak? Aynı yerde bir tane ulti vuracaksınız. Diyelim ki Maokai'sınız, ne olacak? Aynı yerde bir tane ulti Q vuracaksınız. Tankları çoğu aynı şeyi yapacak burada. Burada maç bitiyor. Aslında maç direkt olarak bitmiyor. Maç hala bundan sonra uzuyor. Ama maç ilk kez tam anlamıyla bir elcinin eline geliyor. Yani bir tankla Bin maçın kaderini değiştirdi. Bu savaşta çok mu hasar vurdu? Hayır. Ne yaptı bu savaşta? 2 tane iş yaptı. Zaten kamerada onu vermişler. Ne yaptı bu savaşta? 2 tane iş yaptı. Savaşın en başında bütün ilgiyi üzerine çekip ölmedi. Ölseydi de önemli değildi bu arada. Çok fazla zaman kazandırdığı için. Devamında IG bu kadar kaynak harcamışken aynı fight'ı kovalayamayacaktı. Ama ölmediği için tekrardan gelip tekrardan hamle de yapabildi. Ve siz de aynı bu şekilde, aynı bu maçta Bin'in yaptığı gibi ejder pozisyonu sizde değilken doğru bir flank bularak, ejder pozisyonu sizdeyken doğru bir şekilde takımınızın, rakip takımın önünü keserek, yani takımınızı koruyarak. Herhangi bir görev için geçerli bu arada, bu ejder için düşünmek zorunda değilsiniz. Agroyu üstünüze alarak, hasarı üzerinizde tutarak ve doğru yerde, doğru yerden yaklaşarak, bütün kitle kontrolünü uygulayarak savaşları aslında değiştirebilirsiniz. Yani muazzam bir sahne şu. Bir tankın, herhangi bir tank oyuncusunun bu arada şu sahnede keyfe gelmeme ihtimali yok. Ben hep söylüyorum. Bunu hep söyledim. Tanklar League of Legends'da çok değerliler, çok etkililer ama yeteri kadar kullanılmıyorlar diye. Bin'in oynaması çok önemli. Siz de eğer bir top lane main'sanız kesinlikle ve kesinlikle tankların bazılarını kendi cephaneliğinize ekleyin. Tanklar iyidir. Doğru yerde alanında çok fazla fark yaratabilirler. Savaşların kaderini değiştirebilirler. Ve Bin de aslında bu maçta bunun örneklerinden bir tanesini gösteriyor. Zaten en sonunda, yani son sahne, yine bir yerlerden savaşa yetişti. Ve yani şeyi görebiliyorsunuz BLG tarafında çok net bir şekilde. Bizde ölmeyecek bir adam var. Onun arkasından vururuz. Ve IG'deki çaresizliği de görüyorsunuz aslında. Defalarca yaşadılar bunu. Sion'u kesemeyeceğiz deyip arkaya atlamaya çalışıyorlar. Pantheon ultisi geliyor. Jace arkaya sıçratıyor. Ama bu çok doğal abi. Tankın amacı bu zaten. Bu çarları bu yüzden seçiyorsunuz. Daha fazla tank oynayın. Daha fazla tank oynattırın diyelim. Ve videonun sonuna gelelim. Umarım sizin için bir faydası olmuştur. Kanalda bu gibi videoları, özellikle daha az seçilen şampiyonların ya da oyunun kaderini de çok daha fazla etkileyebilen şampiyonların, mesela bunlar Ahri olabilir. Ahri'nin oynanış biçimiyle alakalı olabilir. Ezreal olabilir, Varus olabilir. Her şey olabilir. Ama geldikçe bu tarz örnekleri, maçın kaderini tek başına bu kadar etkileyebilen örnekleri geldikçe kanalda bu tarz analizlerini yapacağız diyelim ve videonun sonuna gelelim. Umarım sizin için faydası olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Abone de olun.